Elon Musk kimine göre çağımızın Da Vinci'si, kimine göre ise perde arkasında desteklenen bir figür. Peki gerçekler hangisi? Elon Musk gerçekten kendi aklıyla mı bu noktaya geldi, yoksa usta bir akıl projesi mi? Bugün bu soruyu duygularla değil, verilerle, örneklerle ve biraz da mantıkla masaya yatırıyoruz. Elon Musk kimdir? Güney Afrika'da doğdu, 17 yaşındayken Güney Afrika'dan ayrıldı. Bunun iki tane nedeni var. Birincisi zorunlu askerlikten kaçmak, ikincisi de Amerika Birleşik Devletleri'ne giden yolu açmak. Musk'ın annesi Kanadalı olduğu için Kanada vatandaşlığı alma hakkı vardı. Bu kritik bir avantajdı. Yani Musk Amerika'ya gitmek için sıfırdan bir göçmen gibi uğraşmadı. Kanada pasaportu Amerika Birleşik Devletleri'nin kapısını aralayan bir anahtardı. Kanada dönemine baktığımızda Queen's Üniversitesi'de ekonomi ve fizik eğitimi aldı. Bu dönem Musk için bir geçiş köprüsü oldu. Kanada Musk'ın nihai hedefi değildi. Asıl hedef Amerika'ydı. Kanada sadece güvenli bir sıçrama tahtasıydı. Musk daha sonra Amerika'nın en prestijli okullarından birisi olan University of Pennsylvania'ya geçiyor. Wharton School'da ekonomi ve fizik bölümü okuyor, çift ana dal yapıyor. Wharton School burada sadece üniversite değil, küresel finans elitlerinin yetiştirildiği bir merkez. Bankacılar, fon yöneticileri, CEO'lar. Musk tam burada sadece bir ders değil, çevrede ediniyor. Büyük paranın olduğu yerlerde büyük fikirler kadar büyük bağlantılar da vardır. 1995'te Stanford Üniversitesi'ne doktora programına kabul ediliyor ama Elon Musk Stanford'da sadece 2 gün kalıyor. Sonra okulu bırakıp internet işine girişiyor. Burası önemli çünkü Stanford'u bırakmak bir kaçış mıydı yoksa fırsatı erken fark eden bir zeka mıydı? Bu hamle sonrası Zip2 kuruluyor. Silikon Vadisi ekosisteminin tam göbeğine giriyor. Elon Musk'ın hikayesi yoksulluktan zirveye masallarından bir tanesi değil. Doğru pasaport, doğru zaman, doğru üniversiteler ve doğru çevrelerle şekillenmiş bir yolculuk. Bu onu daha az zeki yapmıyor. Ama tek başına başarılı söylemi de tartışmalı hale getiriyor. Musk neden gerçekten farklı? Elon Musk elektrikli otomobili icat etmedi ama onu istenen havalı ve statü sembolü haline getirdi. Musk'tan önce elektrikli araç algısı şöyleydi: yavaş, çirkin, sadece çevreciler için. Tesla bir arabadan çok bir mesaj sattı. Gelecek buysa ben bu geleceğin içindeyim dedi. Tesla teknoloji şirketi gibi konumlandı. Yazılım güncellemeleri, otonom sürüş, ekranlar, klasik otomotiv mantığını kırdı. Musk'ın farkı şuydu: insanlara tasarruf değil gelecek sattı. Ardından uzaya geçti. Uzayı devlet tekerlerine bırakmadı. Uzay yıllarca devletlerin oyuncağı gibiydi. NASA vardı, Roskosmos vardı ama halk yoktu. Musk bu dengeyi bozdu. Roket fırlatma maliyetlerini dramatik bir şekilde düşürdü. Yeniden kullanılabilir roket fikrini ortaya attı. Gerçeği çevirdi. Devletler uzaya çıkıyordu çünkü çıkmak zorundaydı. Musk uzaya çıktı çünkü bir inat etti. Bir hedefi vardı. Bir iş insanının devletlerin bile çekindiği bir alana girmesi delilik mi yoksa bir vizyon mu? Risk alma iştahı burada çok önemli. Elon Musk için en ayırt edici nokta bence 2008'de Elon Musk'ın cebinde neredeyse parası kalmamıştı. Tesla batmak üzereydi. SpaceX 3 kere başarısız olmuştu. Ve o an son parasını SpaceX'e yatırdı. 4. denemesi başarılı oldu. Birçok zengin parasını korur. Musk parasını yakmayı göze aldı. Vizyonerler fırsatçı arasındaki fark tam olarak budur. Elon Musk özel yapan şey tek başına zekası değil. Büyük resmi herkesten önce görmesi oldu ve o resim için bedel ödemeye hazır olması. Ama soruyu da akılda tutmak gerekiyor. Bu kadar risk alan bir kişi gerçekten yalnız başına mıydı? Tesla gerçekten Musk'ın fikri mi? Genelde şöyle anlatılır: Elon Musk bir gün oturur ve Tesla'yı kurar. Böyle bir şey yok. Gerçekler daha farklı. Tesla'nın kurucuları Martin Eberhard ve Mark Tarpenning. Musk sonradan şirkete girdi, yatırımcı olarak girdi, ardından yönetimi ele aldı. Yani Tesla Musk'ın sıfırdan icadı değil ama onu bugünkü Tesla yapan kişi Elon Musk. Bir fikri bulmak başka bir şey, o fikri dünyaya kabul ettirmek bambaşka bir şey. Tesla bir otomobil şirketi gibi görünüyor ama aslında bir algı şirkettir. Teknoloji tarafına baktığımızda batarya verimliliği, yazılım tabanlı araç mimarisi, otonom sürüş altyapısı. Algı tarafına baktığımızda ise CEO'nun kendisi bir marka zaten. Lansmanlar Apple tadında. Gelecek bugün geliyor söyleyeyim var. Tesla çoğu zaman rakiplerinden daha az araba sattı ama borsada daha değerliydi. Bu fark teknolojiyle mi açıklanır yoksa hikaye anlatıcıyla mı? Gerçek şu: Tesla'da teknoloji var ama onu katlayan şey algı. Tesla'nın en az konuşulan ama en kritik gelir kalemi devlet teşvikleri ve karbon kredileri. Devletler çevreci şirketleri destekler. Emisyonu yüksek firmalar ceza yerine karbon kredisi satın alır. Tesla bu kredileri satarak gelir elde eder. Bazı yıllar Tesla araba satmasa bile kar edebilirdi. Çünkü karbon kredileri bilançoyu ayakta tutmaya yetiyordu. Yani Tesla başarısı sadece mühendislik değil, sistemi çok iyi okumaktır. Ama denge tekrar kurulur. Bu Tesla'yı sahte yapmaz. Aksine oyunun kurallarıyla oynamayı bilen bir şirket haline getirir. Elon Musk bir mucit olmayabilir ama bir fikir mimarıdır. Peki sizce önemli olan ne? Arabayı icat eden mi yoksa o herkese o arabayı isteten kişi olması mı? SpaceX ve devlet ilişkilerine baktığımızda bağımsız mı yoksa içeriden biri mi? Buna bakalım. SpaceX genelde şöyle anlatılır: devletleri kafa tutan cesur bir şirket. Ama rakamlara baktığımızda tablo biraz daha karmaşık. SpaceX'in büyümesinde kritik kırılma noktası NASA sözleşmeleri, kargo taşıması ve astronot transferi, ISS görevleri gibi şeyler.
SpaceX'in ilk büyük ve istikrarlı gelir kaynağı NASA oldu. Bu ihaleler olmasaydı SpaceX hayatta kalabilir miydi? Belki, ama bu hızla büyüyebilir miydi? Orası tartışmalı. NASA SpaceX'i seçti çünkü ucuzdu, hızlıydı ve risk almaya hazırdı. Ama SpaceX de NASA sayesinde meşruiyet kazandı. Uzay dediğimiz şey masum bir bilim sahası değil. Uydu varsa istihbarat vardır, iletişim varsa da savaş vardır. SpaceX'in bağlantılarına baktığımızda Amerika Savunma Bakanlığı yani Pentagon, askeri uydu fırlatmaları, Starlink'in savaş bölgelerinde kullanımı, bu tarz şeyler. Bugün bir ülkenin uyduları çalışmıyorsa ordusu da yarı kördür. Burada Starlink detayı giriyor. Starlink sadece internet değil, aynı zamanda stratejik bir altyapı. Peki özel bir şirket savaşın kaderini etkileyebilecek bir altyapıyı tek başına yönetebilir mi? Roket dediğimiz şey sadece uzaya çıkan bir araç değil. Aynı teknoloji balistik füzenin de temeli. Roket teknolojisi eşittir caydırıcılık. Uzaya erişim eşittir küresel güç. Fırlatma kabiliyeti de eşittir stratejik üstünlük oluyor. Tarihte uzaya hükmeden ülkeler dünyada söz sahibi olur. Böyle bir teknolojiyi geliştiren şirketin devletlerden tamamen bağımsız olması mümkün değil. Elon Musk devlete kafa tutuyor gibi görünüyor ama aynı anda devlette en büyük sözleşmeleri yapan isimlerden bir tanesi. Bu bir çelişki değil. Bu modern bir güç ilişkisi. Bugün devletler şirketlere muhtaç, şirketler de devlet korumasına muhtaç. Uzay sadece bilim değil, aynı zamanda güç demektir ve güç hiçbir zaman yalnız bırakılmaz. Elon Musk bu oyunun dışında mı yoksa oyunun tam merkezinde mi? İşte tam bu noktada soru ortaya çıkıyor. Elon Musk sisteme meydan okuyan biri mi yoksa sistemin ihtiyaç duyduğu yeni bir yüz mü? Peki bu usta akıl tezi nereden ortaya çıktı? Amerika'da güç sadece görünen kurumlardan ibaret değil. Pentagon, istihbarat, büyük fonlar ve teknoloji. Hepsi aynı ekosisteminin bir parçası. Bu iddianın dayandığı noktalara baktığımızda SpaceX stratejik sözleşmeler alması, Starlink'in jeopolitik krizlerde devreye girmesi, Musk'ın devletle çalışır gibi yapıp işbirliğini sürdürmesi. Burada sorulan şu: Musk bu yapılar tarafından seçilen biri mi yoksa başarılı olduğu için mi içeri alındı? Derin yapılar genelde kontrol edemediği kimseyi büyütmez. Elon Musk kendini çoğu zaman outsider gibi sunar. Yani sisteme kafa tutan, kuralları bozan biri gibi. Ama tabloya bakıldığında, yakından bakıldığında Silikon Vadisi'nin merkezinde, büyük fonlarla iç içe, küresel zirvelerde baş köşede, gerçek isyancılar genelde bu masalarda davet edilmez. Musk farklı düşünebilir ama bu onu sistem dışında atmaz. Sistemin dışındaysan sistem senin neden bu kadar ciddiye alsın ki? Elon Musk skandallara, sert açıklamalarla, hatta piyasaların manipülasyonlarıyla gündeme gelen bir isim. Ama büyük medya organlarında hala geniş yer buluyor. Tam anlamıyla iptal edilmiyor. Çılgın dahi etiketi korunuyor. Birçok figür çok daha küçük hatalarla silinip giderken Musk'ın her defasında oyunda kalması bir tesadüf değil. Medya bazen eleştirir ama dokunmaz. Bir insan hem sistemi eleştirip hem de sistemden bu kadar beslenebilir mi? Tarihte buna benzer örnekler var. Sistemi değiştirenler değil, sistemi güncelleyenler de desteklenir. Belki Musk sistemi yıkmak için değil, sistemin yeni bir versiyonu olmak için var. Elon Musk bir kukla mı? Hayır, bence o kadar basit değil. Tamamen bağımsız mı? O da pek mümkün gözükmüyor. Belki de asıl gerçek şudur: Elon Musk sistemin ihtiyaç duyduğu en zeki güncellemedir. İşte Neuralink, Starlink ve insanlık meselesine baktığımızda gelecek kimin elinde? Neuralink ilk bakışta masum bir proje gibi görünüyor. Felçlerin yürümesi, körlerin görmesi, hastaların iyileşmesi. Ve evet, bu doğru. Sinir sistemiyle doğrudan bağlantı olduğu için beyinden bilgisayara sinyal aktarımı, bunlar sayesinde işte felçlerin yürümesi vesaire gibi şeyler. Aslında bu bir tıbbi devrim. Fakat beyinle bağlantı kurmak demek, düşünceye dokunmak demektir. Bir cihaz düşüncelerimizi okuyabiliyorsa yarın onları yazabilir. Tarih bize şunu gösteriyor: yapılabilen her şey eninde sonunda yapılır. Starlink internet erişimi olarak anlatılıyor ama aslında bu gezegen çapında bir altyapı. Kırsal alanlar, savaş bölgeleri, devlet altyapısının çöktüğü yerler. Bir ülkenin interneti kapandığında Starlink açılabiliyor. Peki bu anahtarı kim tutuyor? Bugün devletler interneti kontrol ediyor ama yarın bu iş özel şirketler kontrolünde de olabilir. Teknoloji her zaman özgürlük vaadiyle gelir ama kontrollerle biter. Tarihsel hatırlatma olarak baktığımızda telefonlar dinlendi. İnternetlerde veri takibi yapıldı. Sosyal medyada davranış yönlendirmeleri oldu, algı yönetimi oldu. Neuralink ve Starlink birlikte düşünüldüğünde sadece bağlantı değil, davranış ekosistemi ortaya çıkar. Korkutucu ama gerçekçi bir soru: İnsan zihni bir gün reklam hedeflemesinin konu olabilir mi? Bugün internet, yarın zihinler. Peki bu gelişimler kimin kontrolünde olacak? Demokratik kurumlar mı, devletler mi, küresel şirketler mi, yoksa birkaç vizyonerin mi? Teknoloji tarafsız değildir. Onu kontrol eden diğerlerini taşır. Elon Musk insanlığı kurtarmak istiyor olabilir ya da sadece geleceği hızlandırıyordur. Ama hızlanan şey durdurulamaz hale gelir. Soru şu değil: bu teknolojiler olacak mı? Sorumuz bu değil. Soru şu: bu teknolojilere hazır mıyız? Elon Musk Twitter satın alırken tek bir cümle kurdu: ifade özgürlüğü için. İlk bakışta güçlü bir söylem. Sansüre karşı duruş, farklı görüşlere alan saçma, işte dijital meydan vurgusu. Ama hemen arkasından bir soru gelir: peki ifade özgürlüğü kimin için ve ne kadar? Bazı hesaplar açıldı, bazıları kapandı. Bazı söylemler serbest kalırken bazıları sınırlandı. Demek ki mesele özgürlük değil, kontrolün kime ait olduğu. Sosyal medyada asıl güç gönderiler değil, onları kimin gördüğüdür.
Musk'ın iddiası algoritmalar şeffaf olmalı, manipülasyonlar bitmeli ama pratikte baktığımızda algoritma hala kapalı kutu. Kararlar merkezi, etkileşim tercihleri değişken, algoritmayı kontrol eden gündemi de kontrol eder. Musk gerçekten algoritmayı özgürleştiriyor mu yoksa direksiyonu kendine mi devralıyor? Twitter, Musk'ın aldığı fiyata bakıldığında karlı bir satın alma işlemi gibi görünmüyordu. Gerçeklere baktığımızda reklam gelirleri düştü. Şirket değeri geriledi, büyük borç yüklendi. Kısa vadede bu bir zarar gibi duruyor. Ama geniş tabloya bakarsak Twitter para kazandırmıyor olabilir ama etki kazandırıyor. X artık bir sosyal medya platformu değil, bir güç alanı. Ve güç alanları her zaman tartışmalıdır. Dünyada birçok milyarder var, hepsi zengin ama sadece bir tanesi gelecek satıyor. İşte Jeff Bezos'un vizyonu basit ama güçlü, daha hızlı, daha ucuz, daha kusursuz tüketim. İşte Bezos'un dünyasına baktığımızda Amazon lojistik imparatorluğu, Blue Origin uzay ama düşük profilli. İşte Bezos geleceği değiştirmek istemiyor aslında. Gelecekte de alışverişin kralı olmak istiyor. Bill Gates'e baktığımızda teknolojiden geldi ama artık teknoloji satmıyor. Gates'in alanına bakıyoruz, küresel sağlık, aşılar, tarım ve iklim projeleri. İşte Bill Gates kaos sevmez. Ölçülebilir, raporlanabilir, çözümler ister. Gates geleceği yönetmek ister, Musk ise geleceği hızlandırmak ister. İşte Zuckerberg'e baktığımızda gücü zihinlerde değil, ekran süresinde. Alanı sosyal medya, işte veri, metaverse gibi şeyler. Zuckerberg insanları değiştirmiyor, onları meşgul ediyor. Zuckerberg bugünü tutar, ya Musk ise yarını zorlar. Hepsi zengin ama sadece bir tanesi gelecek satıyor ve insanlar geleceği satanları ya kahraman yapar ya da onlardan korkar. Peki Elon Musk bir vizyoner mi yoksa sistemin yeni yüzü mü? Elon Musk ya %100 vizyoner ya da tamamen bir proje değil. Büyük bir ihtimalle ikisinin ortasında. Vizyonu var ama yalnız değil. Cesur ama korumasız değil. Asıl soru şu, böyle figürler çağımızın ürünü mü yoksa çağımızı onlar mı şekillendiriyor? Sizce Elon Musk kim? Yorumlara yazın çünkü bu tartışma daha yeni başlıyor. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.